Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Sasuke vs Madara videosuyla karşınızdayım. Normalde kanalda bir tane Naruto ve Sasuke Madara'dan güçlü mü başlıklı bir videom vardı. O da güzel videodur. İzlemenizi öneririm. O videodaki argümanlar ile benzer olacak bu videoda. Tabi bazı yeni argümanlar da bulunuyor bu videoda. Sasuke'nin daha güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Önceki videolar gelen cevapları da cevaplıyorum. Örneğin insanlar Madara'nın iyileştirmesi var. Sasuke bunu aşabilecek mi? İşte 8. Kapugaya bile dayandı. Sasuke 8. Kapugaya kadar güçlü mü? Bunlardan da bahsediyorum. Öyleyse hemen videoya geçelim. Şimdi ilk önce MS Sasuke ile MS Madara'yı kıyaslayalım. Bazı yabancı kanallar var, bebek hallerinden başlıyorlar kıyaslamaya. Ben birazcık da sona yakın yerden başlayacağım. Sasuke'nin birkaç MS formu var. Bunlar Kabuto ile savaşan MS Sasuke. İşte KCM2 Naruto eşit olan MS Sasuke. Bir de Perfect Son açmayı öğrenmiş MS Sasuke var. Kabuto ile savaşan hali Edo Itachi eşit tutuluyor. Sadece Genjutsu konusunda Itachi aşmış. Bu da databook'ta yazıyor. O da büyük bir ihtimalle Itachi'nin göğsünü kendine taktı ve MS açtı o yüzden. Itachi de Madara'ya yakın bile değil. Bu yüzden bu hali MS Madara'yı alamaz. KCM2 Naruto eşit olan MS Sasuke de var. Bu hali de alamaz. Çünkü Madara Hashirama ile savaşabiliyordu. Hashirama da KCM2 Naruto'dan güçlü. Şimdi MS Madara'dan güçlü olan MS Sasuke'ye geldi. Bu sefer Sasuke Perfect Son açmayı başarıyor. Önceki MS formlarında bunu yapmayı bilmiyordu. Perfect olmayan Sona'ları açabiliyordu. Madara Perfect Sona için bir Bishu kadar güçlü diyor. Burada kastettiği Bishu'lar büyük bir ihtimalle Kurama gibi, 8 kuyruklu gibi olanlar, en güçlüleridir. Kendisi de MS halindeyken Perfect Sona'ya sahipti. Şimdi Sasuke'de de Perfect Sona var. Databook'ta Perfect Sona açmayı yeni öğrenmiş Sasuke için Chubito'ya etkili hasarlar verebilir diyor. Yani Perfect Sona'lı MS Sasuke Chubito ile kıyaslanıyor. Onun üzerinden ölçülüyor. MS Madara ise Hashirama ile savaştı ve ona kaybetti. Chubito'nun Hashirama'dan çok daha güçlü bir karakter olduğunu biliyoruz. Sebebini bilmiyorsanız da 50 saniyelik bir shorts videom var. Orada anlatıyorum. Kartlara koyarım üstüne. Zaten Hashirama Chubito'dan güçlü diyen çok fazla kişi yok. Yani Perfect Sona'lı MS Sasuke büyüktür MS Madara. Bir de Databook'ta Edo Madara için en güçlü uçuşa değiniyor. Ancak bu söylendiği zamanlar henüz Sasuke Perfect Sona açabildiği formuna bile gelmemişti. Aynı şekilde Obito, Chubito bile olamamıştı. Yani bu yazıya bakıp yazar Madara Sasuke'den güçlü diyor demek doğru olmaz. Bazı insanlar bütün databookları aynı zamanda çıktı sanıyor. Oysa ki hepsi farklı zamanlarda çıktı ve farklı olaylardan bahsediyor. Edo Madara'ya en güçlü dendiği zaman Sasuke Itachi ile beraber Kabuto ile dövüşüyordu. Yani bu sözden Edo Madara veya herhangi bir Madara formu büyüktür Prime Sasuke sonucu çıkmaz. Sadece Edo Itachi ve beyaz maskeli Obito sonucu çıkar. Şimdi gelelim Rinnegan'lı Sasuke'ye. Hagoromo'dan Rinnegan'ı alan Sasuke, Hagoromo'dan güç alan Naruto'ya eşit. Base SPSM Naruto'da bir Rinnegan'lı Jubidare'ye Speed Blitz atıyor. Yani Madara'nın tepki veremeyeceği kadar hızlı bir saldırı ile saldırıyor. Versiyon 1 Jubidara da ardından şunu söylüyor. Yorgun olduğum için mi? Ah hayır, onun gücü büyümüş. Yani Madara'nın bu sözüne göre Gai Sensei ile yaptığı savaştan sonra yorgun olmasının bir önemi yok. Zaten Gai Sensei'nin saldırılarını yiyen Madara, Naruto ve Sasuke gelmeden iyileşti hemen. Yani kendisinin de dediği gibi Gai ile savaştıktan sonra zayıflamadı, Naruto güçlendi sadece. Yani genç Naruto ve Sasuke bir Rinnegan'lı Jubidar'dan güçlü. Madara, Naruto ve Sasuke'yi yenebilmek için bir power up alması gerekiyordu.
ilahi ağacı emdi, 2. Rinnegan'ı aldı, 1 Rinnegan'a sahip oldu. Sondaki 3 gözlü haliyle 17 yaş Naruto ve Sasuke'den güçlü oldu. 2 Rinnegan'lı haliyle 3 gözlü hali arasında çok fazla bir fark yok. Sadece ekstradan Mugen Tsukuyomi eklendi. Zaten 2 Rinnegan'lı haliyle dövüşebiliyorlar. Bir de bu ikisi Madara ve Kaguya'dan sonra vs attılar. Buradaki Indra ve aşırı mod halleriyle Madara'yı yenebilme ihtimalleri çok yüksek. Şimdi gelelim Sasuke nasıl Madara'dan güçlü oluyor sorusunun cevabına. Karakterlerin savaştıkça tecrübeleri ve çakraların arttığı söyleniyor. Sasuke ve Naruto gençken Madara'dan güçlü değillerse bile sonradan bu güçleri kullanmayı öğrenince Madara'yı geride bırakıyorlar. Sasuke ilk başta Rinnegan kullanmayı bilmiyordu. Bunu Kurama söylüyor ve kendisi de bunun farkında. Naruto bu güçlerle neler yapabileceğinin farkında değildi. Uçabildiğini bile Kaguya ile savaşırken öğreniyor. The Last Film'in romanında Sasuke takım 7'in en güçlü üyesi olarak geçiyor ve film afişinde de Toneri'ye en güçlü düşman deniliyor. Naruto da Toneri ile denk dövüştü. Dövüşün sonunda mental amp olarak kazanıyor. Yani The Last Sasuke büyüktür, The Last Naruto büyüktür, Toneri büyüktür, Kaguya büyüktür, Madara oluyor. Şimdi cidden Toneri Kaguya'dan güçlü mü bundan bahsedeceğim. Genelde bunu doğru kabul etmeyen kişiler Toneri Naruto'dan tek yedi diyorlar. Ancak Naruto'nun oradaki attığı yumruk zaten Ay'a bile hasar verebilecek kadar güçlü. Bir de o sondaki yumruk SPSM çakrası içeriyor. Herkes dövüşün sonuna bakıyor. Bu dövüşte bu ikisinin denk dövüştüğü yerlerde oldu. Naruto mental amp aldığı için kazanabildi. Bleach izlediniz mi bilmiyorum ama orada da Ichigo vs Grimichou dövüşünde Ichigo Orochimaru'nun sözlerini duyunca bir anda kaybedeceği dövüşü kazandı. Yani Toneri'nin 19 yaş Naruto'yu yenmesi mümkün bir şeydi. Bir de farklı bir argüman daha var. Boruto ile ilgili bir yazıda, bu yazının kaynağı ne bilmiyorum ama bunu Kaguya büyüktür Toneri demek için kullanıyorlar. Naruto ve Sasuke'nin ninja dünyasının başına gelmiş en büyük tehdidi yenmesinden bu yana yıllar geçti diyor. Sonrasında başka konudan bahsediyor. Bazıları bu yazıdan dolayı yazarın fikri değişmiş, sonradan Kaguya'yı Toneri'den daha güçlü yapmış diyorlar. Ama orada kastedilen olay şu. Bir zamanlar Kaguya en büyük tehditti. Onu yenmek için bir araya geldikleri zamandan bu yana yıllar geçti. Bu Kaguya büyüktür Toneri'yi kanıtlamıyor yani. Zaten kronolojik sıra olarak Toneri Kaguya yenildikten 2 sene sonra geliyor. Zaten bu yazı The Last novelini etkilemiyor. Yani Toneri'ye kadarki en güçlü düşman Kaguya denilebilir en fazla. Kaguya'nın Madara'dan güçlü olduğu birçok kez vurgulandı. Sasuke Kaguya'nın çakrasının ayrı bir seviye olduğunu söylüyor Madara'ya göre. Kakashi o bir tanrı diyor. Bu ikisi Madara'yı görmüş kişiler ve ayrıca Databook'ta Kaguya'nın yeteneklerinin Madara'nınkilerini aştığı söyleniyor. Madara'nın Rinne Sharingan'da sadece Mugen Tsukuyomi varken Kaguya'da Ame no Minaka tekniği de var ve Databook'ta bunun kullanıcılar bölümünde sadece Kaguya yazıyor. Yani Madara'da da aynı göz var diye Madara'da kullanabilir diye bir şey yok. Nagato'nun da Rinnegan var ama Nagato Limbo kullanamıyor. Yani aynı göze sahip olunca herkes aynı yetenekler sahip olmuyor. Şimdi gelelim Boruto'daki Sasuke'nin başarılarına. Sasuke, Kinshiki, Urashiki ve Momoshiki ile savaştı. Şimdi herkes Kinshiki'yi çok hafife alıyor. Bu nedenle ilk önce bundan bahsedeceğim. Kinshiki en düşük ihtimalle Madara kadar güçlü, en yüksek ihtimalle Kaguya ve Toneri'den güçlü olarak kabul edilen bir karakter. Şimdi birçoğunuz Databook'taki yazıdan bahsetmemi bekleyeceksinizdir. Biliyorum. Ancak hayır. Ondan bahsetmiyorum. Şimdi bu yazıda baltası dünyayı bölebilir yazıyor. Evet, abartılı bir söz. Ancak bu dünya yok edebilecek kadar güçlü olmadığı anlamına gelmez. 10 kuyruklu dünya yok edebilecek kadar güçlü.
10 kuyrukludan, oğlum yanlış söyledim, kuyruklu ne ya? 10 kuyrukludan güçlü olan herkes de dünya yok edebilecek kadar güçlü. Otsutsuki'den hepsi Jubi'den güçlü. Jubi sadece sıradan shinobiler için fazla güçlü. Şimdi birçoğunuz o zaman Boruto Kage'leri nasıl Kinshiki yeniyor diyeceksinizdir. Onlar da mı dünya yok edebilecek kadar güçlü? Hayır. Kurotsuchi ve Choujiro'nun Kinshiki'ye karşı sergiledikleri başarılar pek de sağlıklı değil. Kurotsuchi zaten Choujiro'nun oyaladığı Kinshiki'ye vurabiliyor. Zaten Sasuke Kinshiki'ye vurup onun baltasını yok etmesi Kurotsuchi ve Choujiro ona yetenek tutturamaz. Zaten yanlış bilmiyorsam Kinshiki'ye vurabilmesi off-guard'tı. Yani Choujiro'ya odaklanmışken Kurotsuchi yerden çıkıp vuruyor. Bunlar kısacası Kinshiki'yi zayıf göstermez. Kinshiki ile Madara'yı kıyaslayalım. Kinshiki fiziksel güç, hız ve tecrübe olarak Madara'dan üstün. Sasuke novelde Kinshiki'nin fiziksel gücünün kendisinden üstün olduğunu söylüyor ve onunla uzun savaşlara girmek iyi bir fikir değil diyor. Hızda şöyle oluyor. Boruto karakterleri mangada PTL Plus hızda, Shippuden'de ise en fazla PTL hız var. Madara'da ışık hızında yani PTL'de, Sasuke ve Naruto Boruto mangasında ise PTL Plus hızdalar. Yani Madara'nın bulunduğu hız seviyesinin üzerindeler. Bazılarınız MPTL Plus olduklarını söyleyeceklerdir. Benim bildiğim kadarıyla MPTL Plus yani bunun açılımı Massively Faster Than Light gibi bir şeydi. Devasa derecede ışık hızı gibi bir şey oluyor işte. Massively devasaya da çok büyük o tarz bir anlama geliyordu. Başka bir anlamı var mı bilmiyorum. Varsa yazın yorumlara. Şimdi geçenlerde Naruto evrenindeki hız hesaplamaların birçoğu çürütülmüş. Yani şu anda Boruto mangası en fazla PTL Plus hız olarak kabul ediliyor. Eğer ki novelleri de kanon kabul ederseniz MPTL Plus hızında oluyorlar. Naruto ve Sasuke. Yani novelleri kabul etseniz de etmeseniz de Sasuke Madara'ya göre çok hızlı bir karakter. Şimdi birçoğunuz abi Madara körken bile Tobirama'ya tepki veriyor diyeceksinizdir. Ancak Tobirama Boruto'daki Naruto ve Sasuke kadar hızlı değil. Yani Tobirama'ya tepki verebilmesi Sasuke'ye de tepki verebileceği anlamına gelmiyor. Bir de Sasuke'nin yetişkin halinde olup genç halinde olmayan bir hızlandırma tekniği var. Bu Raito tekniği sayesinde hızını katlayabiliyor ve Naruto kadar hızlı olabiliyor. Bu tekniği gençken kullanamıyordu. Yani yetişkin Sasuke'nin hızı genç Sasuke'ninkinden çok daha büyük. Yani yetişkin Sasuke Madara'nın bütün formlarına Speed Blitz atabilir. Speed Blitz de bir karakterin tepki hızını aşmaya değiniyor. Yani senin saldırın rakibin tepki veremeyeceği kadar hızlı olmalı. Zaten DMS Kakashi Kaguya'ya Speed Blitz atıyor. Sasuke ve Naruto da DMS Kakashi'den hızlı Boruto halleriyle. Yani Sasuke'nin saldırılarının hızı büyük DMS Kakashi'nin Kamui Raikiri'sinin hızı büyüktür. Kaguya'nın tepki hızı büyüktür. Madara'nın tepki hızı oluyor. Tecrübe konusunda da Kinshiki 1000 küsur yıldır yaşıyor. Yani Madara'dan daha çok savaşmış olması lazım. Madara'nın sadece sahip olduğu yetenekler Kinshiki'nin yeteneklerinden iyi. Onun dışında çok da bir şey yok. Zaten Madara'nın ışık hızında olan saldırısından genç SPSM ve Naruto bile kaçabiliyor. Gudoodama'dan 6. kapı Lee bile kaçabiliyor. Mugen Tsukuyomi yapamadan Speed Blitz demesi mümkün. Mugen Tsukuyomi o kadar hızlı gerçekleşmiyor zaten. Yani Madara'nın yetenekleri Boruto'daki Naruto ve Sasuke için yavaş kalıyor. İster novelleri kanon olarak kabul edin, ister kabul etmeyin. Her türlü Madara Naruto'dan da Sasuke'den de Speed Blitz diyor. Kinshiki de Sasuke'ye ayak uydurabildiği için Kinshiki de PTR Plus hızlı oluyor. Tekrar söylüyorum. Novel olmadan PTL Plus oluyor. Noveli de dahil edince MPTL Plus oluyor. Bu söylediğim hız sınıflandırmaların açılımlarını ve hangisinden daha iyi olduğunu da ekrana yazarım. Şimdi gelelim Sasuke'nin Kinshiki'ye karşı olan ilk savaşına. Sasuke boyutlar arası geçiş yaptığı için çakrası azalmıştı. Karakterlerin çakraları azalınca hızlarının düştüğü bilgisi Sasuke ve Deidara'nın dövüşünde söyleniliyor.
Peki boyut açmak ne kadar çakra götürüyor? Siyah Zetsu'nun dediğine göre neredeyse bütün çakran gidiyor. Bu durum Kaguya için bile geçerli. Sakura bir portal açabilmek için 2 kez Obito'nun çakrasını fulllemişti. Yani Sasuke Kinshiki ile savaşırken zaten önceden yorulmuş ve çakrasını azaltmıştı. Çünkü Kinshiki ve Momoshiki'nin olduğu boyuta ışınlanıyor. Bir de Kinshiki'nin güçlerini bilmiyordu. Bunlara rağmen kafa kafaya dövüşebildi. Şimdi asıl bomba olan noktaya değiniyorum. Kinshiki ile savaşırken 3 Tomei Sharingan kullanıyordu. Evet, bilerek MS değil 3 Tomei Sharingan'ı kullandı. Bunun sebebi çakrası hızlı bitmesin diye. Zaten portal açarak çok büyük ölçüde azaltmıştı önceden. Yani 3 Tomei hali bile Kinshiki'ye tepki verebiliyor. MS de 3 Tomei Sharingan'a göre çok daha üstün. Zaten bu videoda önceden de dediğim gibi Kinshiki en düşük ihtimalle Madara kadar güçlü, en yüksek ihtimalle Toneri ve Kaguya'dan güçlü. Zaten Madara'nın tier'ı da 5C, 5B falan. 5C denilirdi önceden, 5B yükseldi diyebiliyorum. Yani 3 Tomei ile Kinshiki'ye karşı dövüşüyorsa, hadi Madara Kinshiki'den güçlü deyin isterseniz, MS'de de Madara ile dövüşür. Şimdi diyeceksiniz ki ama Rinnegan'ı da var. Tamam, Rinnegan'ı da var ama bilerek kullanmıyordu. Savaşın sonunda kaçmak için kullandı. Sizler demek istediğimi anladınız. Çakrası fullken MS artı Rinnegan olarak gelse Kinshiki'yi alırdı. 3 Tomei Sharingan'dan Mangekyo'ya geçmek bile gücü çok büyük bir ölçüde arttırıyor. Yani adamın zayıflamış hali bile Madara kadar güçlü biriyle dövüşmüş. Ki bana sorarsanız Kinshiki Kaguya'dan ve Toneri'den bile güçlü. Bir de Sasuke'nin sadece Kinshiki'ye değil Urashiki ve Momoshiki'ye karşı da başarıları var. Urashiki için dergide Kaguya gibi en güçlü Otsutsuki'lerden dendi. Urashiki ile de savaştı. Urashiki her ne kadar mangada geçmese de yazar tarafından onaylı bir karakter. Momoshiki'nin base hali de Kaguya'dan güçlü. Zaten novelde Kaguya'nın Momoshiki ve Kinshiki'den korktuğu söyleniliyor. Buradaki Momoshiki de base Momoshiki. Sasuke de base Momoshiki'den güçlü. Ama Kinshiki yemiş hali olan Fusion Momoshiki'den güçlü değil. Fusion Momoshiki'ye savaşta hasar verebildiği yerlerde oldu. Momoshiki de Madara'dan daha dayanıklı birisi. Yani Momoshiki'ye hasar verebilen birisi Madara'ya da hasar verebilir. Şimdi statlara gelelim. AP'de Sasuke alıyor. Madara'dan dayanıklı olan Momoshiki'ye hasar verebiliyor. Madara ise en fazla genç Naruto ve genç Sasuke'ye dayanabildi. Pardon, hasar verebildi diyecektim. Dayanıklılıkta da Sasuke alıyor. Ishiki ve Momoshiki'nin saldırılarına dayanabiliyor. Madara ise en fazla genç Naruto ve Sasuke'ye dayanabildi. Şimdi birçoğunuz abi yaşasaydı Momoshiki'ye dayanırdı diyecektir. Tamam. Ama böyle bir şey görmediğimiz için Madara en fazla genç Naruto ve genç Sasuke'ye dayanır diyoruz. Yani böyle yaşasaydı diyerekten hiçbir şey kıyaslayamayız. Hız ve tepki hızına Sasuke alıyor. Bunu açıkladım. Chakra Madara AP eşittir çakra kanununa göre Naruto evreninde böyle bir kanun var. Sasuke'nin AP'si Madara'dan daha iyi olduğu için çakrası da dolaylı yoldan Madara'dan yüksek olmalı. Ama şimdi yorumlarda abi ikide bir çakrası bitiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Bunu diyeceğiniz için ben de tamam AP eşittir çakrayı boş verelim. Çakrayı da Madara alsın dedim. Yoksa normalde AP eşittir çakra kanunundan dolayı bu mangada geçiyor bu arada. Databook'ta değil. Bunda da Sasuke'nin alması gerekiyor. Hux da Sasuke alıyor. Amenote Shikara çok iyi bir yetenek. Momoshiki'ye karşı kullandığı gibi Madara'ya karşı da kullanabilir. Hux da yetenekli oluyor işte. Feat and Narrative yani işte Feat başarı, icraatli diyorlar buna. Narratifde alıntı sözler, işte yazar şöyle dedi, böyle dedi gibi sözler. Savaş başarısı olarak Kinshiki, Urashiki ve Momoshiki'den feat alıyor. Başarısı var işte onlardan. Alıntı sözlü olarak da 19 yaş Sasuke için Kaguya seviyesine değiniyor. İşte o seviyedeki adamları savaşabilir deniliyor. Onun dışında Adult KCM artı SPSM Naruto ile eşit olduğu Movie Book'ta geçiyor. Hatta Konohamaru karakteri bile bir tane manga
olmayan anime özel sahnede 52. bölümdü galiba. Sasuke'nin Amaterasu tekniğiyle 7. Hokage'ye yani Naruto'ya eşit olduğunu söylüyor. Her zaman olduğu gibi Konohamaru abimiz yine abartılı bir söz söylemiş. Evet, Moviebook'ta eşit oldukları söyleniyor. Ancak Amaterasu tekniği ile diyor. Bu kısım abartılı işte. Bir de bunun editini yapmıştı birisi. Ben de Instagram'dan gördüm. Sasuke-san bu teknik ile 7. Hokage eşitleniyor. Oreva uça Sasuke. Müzik de öyle bir şeydi lan. Şimdi gelelim Rinnegan olmayan Sasuke'ye. Rinnegan olmayan yetişkin Sasuke'nin bile Madara'dan güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunu normalde anlatacaktım ama benim Madara fanı olan bir arkadaşım var ama böyle koyu Madara fanı. Adamın tişörtünde Madara var. Onu bunu boş ver. Adamın bıçağında Madara'nın adı ve resmi var. Kendisi bana dedi abi Rinnegan'sız Sasuke'nin nasıl daha güçlü olduğu anlatma dedi. Ben de tamam dedim. Anlatmayacağım. Kendisi şu an bu dediklerini biliyor. İsim verdi yani. Hatta bıçağın resmini de koyacağım. Yorumlarda nasıl aldığını yazın. Rinnegan'sız şu anki güncel Sasuke'nin. Ben de benim düşünceme en yakın olan yorumu sabitleyeceğim. Şimdi gelelim Madara fanların argümanlarına. Hepsine değinemeyeceğim. Hepsine değinememe sebeplerim de şöyle söyleyeyim. Lan aslında video çok uzun oldu ya. Yorumları mı koysun? Neyse hadi bunları da anlatayım. 1. İyileştirmesi var. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Hep linç yiyen tayfa, speed bir satar diyen tayfa. Ancak iyileştirmesi var diyen tayfanın durumu daha kötü. Şimdi bunu diyen arkadaşlar Gai Sensei yumrukluyor. Madara ölmüyor, iyileşiyor. Benzeri Sasuke'de de olur diyor. Ama zaten Sasuke'nin saldırıları Momoshiki'ye bile hasar verebilecek kadar güçlü. Yani Gai Sensei Sasuke'den daha güçlü değil zaten. Bir de iyileşebilmek seni bütün karakterlerin üzerine koymaz. Eğer ki öyle bir şey olsaydı benim de çok sevdiğim Bleach'ten bir karakter var. Ulquiorra Shipper diye. Soyadı galiba böyle okunuyor. Bu karakterde de iyileştirme var. Ama yenilmez değil mesela. Ne yazık ki yeni gelecek sezondaki birçok karakter Ulquiorra'dan güçlü oluyor hatta. 2. Her şey hız değildir diyenler. Tamam arkadaşlar her şey hız değil ama bir kişinin karşısına tepki veremeyeceği kadar hızlı birisi geldiyse hızın önemi ortaya çıkıyor. Sasuke'nin hızını da anlattım bu videoda. Çok hızlı bir şekilde gelip Madara'nın Rinnegan'larını alabilir. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in the circus. Madara ölümsüz diyenler, bunu diyenlerin Madara ölümsüz demelerinin sebebi de ben ölümsüzüm dediği sahne olması. Bu tarz karakter sözleri doğruluğu olmayan, rakibin moralini bozmak için söylenen sözlerdir. Şimdi Dragon Ball'daki Goku da ben boundless'ım diyor. Yani sınırsızım diyor. Ama Goku sınırsız güçte değil. Veya Konohamaru'da en güçlü Hokage 3. diyor. Ama kimse bunu doğru kabul etmiyor. Kaguya ben ölümsüzüm diyor. Moviebook'ta Kaguya'nın ölümünden sonra diye yazı var. Ve Momoshiki de Kaguya'yı öldürmek için görevlendiriliyor. Yani kısacası ben ölümsüzüm, ben yenilmezim tarzı sözler karakterin kendisini övmesi. Doğruluğu olmayan bir şey. Video 22 dakika olmuş. Bazı yerler kesmem gerekecek. Madara fanların argümanlarından 2 tanesine sabitlediğim yoruma yazıyorum. Bu argümanlar Sasuke Boruto'ya gözü kaptırdı ve yazar Madara'yı nasıl öldüreceğini bilemedi argümanı. Bunlara olan cevaplarımı sabitli yoruma yazacağım. Artık Rinnegan'sız Sasuke nasıl Madara'yı alır yorumlarını sabitleyemeyeceğim. Kusura bakmayın yazdıysanız. Video bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun Rinnegan'lı Sasuke kısmına kadar yeri keseceğim. MS Sasuke ve MS Madara'yı kıyasladığım yere. Eğer ki oraları dinlediyseniz kesmemişim demek ki. 20 küsur dakikalık video yapmışım. Yani video metnine bakıyorum şu an 2900 kelime kullanmışım yaklaşık. Hatta 300 olmak üzere. 300'üm 3000. Bir de bunun seslendirmesini yaptık şimdi. Editi var. YouTube'a yüklenmesi var. Bayağı vaktimi aldı bu video. Umarım videoda bir şey unutmamışımdır. Sizlerin de hoşunuza gittiyse ki buraya kadar izlediyseniz 20 dakika falan illa ki hoşunuza gitmiştir. Bir beğeni bırakabilir ve yeni Naruto videolarına haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.